Günaydınlar herkese. Yepyeni bir günden selamlar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizi Pattaya'nın en güzel böyle bütün şehri görebileceğiniz alana çıkarttım. Çok güzel bir parktayım. Burasını hatırlarsanız Big Buda'ya gitmiştik. Onun hemen böyle alt tarafları falan oluyor. Şimdi buraları gezip böyle hem de bu doğal güzelliği size göstereceğim. Hem de Pattaya'yı yukarıdan izlemenizi sağlayacağım. Işıl ve rotası Tayland'ın bütün sokaklarını, bütün gezilecek noktalarını size gösterebilmek için elinden geleni yapıyor. Sizin de yapmanız gereken abone olun, beni bu yolda destekleyin. Çok mutlu olurum. Sizden ricam. Seviyorum sizi. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Burası Pattaya'nın en yüksek noktası dediğim gibi. Şimdi böyle yavaş yavaş merdivenlerden inip size bu doğal parkı gezdireyim. Sonra da diğer tarafı geçeceğiz. Pattaya'da gördüğünüz gibi yüksek binalar, oteller, rezidanslar var. Bunun yanında bir takım yerlerde de böyle doğal parklar var. Çok güzel, çok tatlı. İnsanlar böyle sakinlik ve dinginlik istediğinde bu gibi yerlere gelip oturup biraz böyle soluklanıp nefes alıyorlar. Gerçekten çok güzel. Böyle bayağı büyük bir park burası. Gezebildiğiniz kadar böyle buralarda sabah yürüyüşü falan çok tatlı oluyor. Ağaçlar gölgelik yaptığı için gayet güzel. Yemyeşil bir alan arkadaşlar burası. Geçenlerde Big Buda'ya çıktığımda burayı fark ettim. Dedim benim takipçilerim burayı da görmezse olmaz. Size böyle göstermek istedim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Gerçekten şahane bir orman burası. Yemyeşil ve çok güzel. Doğanın içinde olmayı her zaman çok seviyorum. Buranın tadını çıkarırken sizinle birlikte böyle yürümek istedim burada. İnşallah beğenirsiniz. Videolarımı izlediniz. Çok mutlu oldum. Yorumlar yaptınız. Beni yalnız bırakmayan sürekli izleyen dostlarım var. Onlara buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Böyle bir yer işte arkadaşlar bu parkta. Size böyle göstereyim dedim. Pattaya'da ayak basmadığınız yer kalmadı sayemde. Her yeri gördünüz. En azından bir fikriniz oldu. Yarın bir gün buralara gelirseniz nerelere gideceksiniz ve ne yapmanız gerekiyor hakkında biraz böyle fikriniz olmuş oldu. Bu da beni çok mutlu etti tabii. Kuş sesleri, çok doğal, çok güzel bir yer gerçekten. Şehrin alt tarafında trafik, yoğunluk, beachler, ne bileyim insanlar kalabalık. Şehrin biraz üstüne çıktığınızda böyle güzel ormanlar, böyle yürüyüş yapılacak alanlar var. Gerçekten her yönüyle Asya'da birçok yer zaten böyle. Çok güzel, çok beğendim. Yani güzel. Burada ilerideki dönemlerde mesela kış aylarında diye düşünelim arkadaşlar. Emekli olunca ve sürekli böyle yolda olunca mesela kışları böyle bir ay falan belki de yaşayabileceğim yerler buralar. Ama Laos, Luang Prabang benim kalbimi çok çaldı. Videomu izleyin, Luang Prabang videomu. Gerçekten muhteşem, inanılmaz ucuz. Yani çok ekonomik bir yer ve gezilecek noktaları çok fazla. Orayı da izleyin, göreceksiniz. Çok güzel gerçekten. Çok beğendiğim yerler arasında. Bakar mısınız ne kadar güzel, ne tatlı. Ağaçlar, çiçekler, böcekler. Böyle geziyorum burada. Böyle olsun istedim. Bu videomu da böyle size doğal olan yerleri göstermek istedim. Hatırlarsanız geçenlerde adalara gitmiştik. Adalardan böyle Pattaya kırmızı yazıyı altına resim falan çektirmiştim. Şimdi o tarafa da geçeceğiz. Orayı da böyle size göstermek istiyorum. Bakın yürüyüş yapıyorlar. Hemen orada yürüyen birini gördüm. Yürüyüş yapıyorlar. Çok güzel, çok doğal bir yer dediğim gibi. Şurada bir tünel gördüm. Yolun altında üstten böyle yol geçiyor. Bu tünelden de geçip karşıya geçeyim. Güzel yürüdük vallahi sabah sabah. Bakalım bu tünel bizi nereye götürecek?
Ha, çok güzel. Direkt manzara yerine götürüyor arkadaşlar burası bizi. Yavaş yavaş gidelim. Oraları da size göstereyim. Gerçekten Tayland, Phuket, Pattaya, ne bileyim gezdiğimiz birçok yer bizi her an böyle şaşırtmaya devam etti. Çok farklı yerlerde çok farklı şeyler gördük, böyle ormanlar, gezilecek tarihi yerler, müzeler, ne bileyim. Bazen spontane öyle bir gezerken karşımıza bambaşka bir şey çıktı. Gerçekten çok güzel oldu. Orada bir sürü köpek var arkadaşlar. Ben nasıl yürüyeceğim bilmiyorum. İnşallah yürürüm. Ah, geliyor yanıma. Eyvah eyvah. Ay, inşallah şu köpekler yanıma gelmez arkadaşlar. Biraz korkarak geçeceğim. Sonuçta sokak köpeği. Ödüm patlıyor şu an. 3 tane bile. Şu anne yeni doğum yapmış belli. Anne köpek. Köpek olayını atlattım arkadaşlar. Sağ salim devam ediyoruz yürümeye. İki yer çıktı. Şuraya mı gitsem, şuradan mı devam etsem? Karar vereyim. Ben buradan gideyim bakayım. Ağaçlara böyle şey bağlamışlar. Acaba neden? Merak ettim çok. Bir bakalım ne var bunun içinde. Bir şey yok. Herhalde kuşlar yer bulsun diye mi acaba? Niye yaptılar? Her ağaçta küçük küçük böyle sepetler var. Bayağı bir orman arkadaşlar burası. Ve inanılmaz büyük. Yoruldum. Git gidebildiğin yere kadar. Acayip büyük bir orman. Ama çok güzel. Şu an ağaçların kokusunu size anlatamam. Müthiş ve gölge de yapmışlar. Gayet güzel oldu yani. Hala yürüyoruz arkadaşlar. Bitmedi. Bayağı yürüdük yani. Bir yarım saat olmuştur. Tırmanıyoruz. Birçok insan burada sabah yürüyüş yapıyor. Biz de devam ediyoruz bakalım yolumuza. Bunun sonu nereye olacak? Nereye gideceğiz? Merakla bekliyoruz. Yoruldum ama. Sanırım buradan aşağı doğru iniyor. Yokuş belli. Köpek çok ama hiçbir şey yapmıyorlar. Öyle duruyorlar. Görürseniz hiç seslenmeden geçtik yanlarından. Öyle saldırgan falan değiller. İyi yani, bu da bizim için. Pattaya'ya gelirseniz ve spor yapmayı, doğanın içinde yürümeyi de çok böyle istiyorsanız, seviyorsanız ve mükemmel manzaraları görmek isterseniz mutlaka buraya gelin arkadaşlar. O Pattaya yazısını biliyorsunuz. Hemen onun yanındayız. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Burada böyle spor yapılacak bir sürü yerde var. Bakın Pattaya'sı hemen burada. Manzara süper. Şimdi izleyeceğiz birlikte. Bakar mısınız güzelliğe? O kırmızı Pattaya'sı da burada. Burada bir kafe ve spor yapılan yer dediğim gibi. Biz aşağılardan buraya yürüyerek çıktık.
Evet arkadaşlar, burada fotoğraf çekme alanları var. Pattaya'yı tepeden böyle kuş bakışıyla size izletiyorum. Hatırlarsanız şu pierden, yani şu iskeleden gemilere binip, teknelere binip adalara gitmiştik. İnanılmaz gelen ve giden gruplar var. Ne kadar görülüyor bilmiyorum ama çok fazla kalabalık bir giden gelenler var. Motorlar hemen orada park edilmiş halde. Size biraz da böyle yukarıdan göstermek istedim. Manzara süper. Bol bol fotoğraf çektirdik. Şu hemen Pattaya yazısı, dediğim gibi. Bu inşaat da böyle sanırım yanlış mı yapıldı, durdu mu, iflas mı etti bilmiyorum. Öyle yarım kalmış ama şu siyahların bitiminde böyle beton şey olmuş, patlamış gibi sanki. Çok ilginç. Pencerenin olduğu yer, yani şu griyle olan yerin hemen altı. O da çok ilginç yani. Herhalde durdurdular. Öyle duruyor. Bakın tekneler yavaş yavaş hareket halinde açılmaya başladılar. Manzaramız dediğim gibi muhteşem. Burası Pattaya'sı ve insanlar gördüğünüz gibi fotoğraf çektiriyorlar, geziyorlar. Pattaya'nın altını üstünü hep birlikte getirdik. Bütün güzel görülmesi gereken yerleri benimle beraber gezdiniz. Kanalıma abone olup beni bu yolda desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Gezilecek, görülecek her yeri birlikte görüp keşfettik. Şu basamaklardan inip o yazının altına geçebiliriz şimdi. Yakından gösteririm size. Manzaranın güzelliği gerçekten harika. O beachler falan hemen bu teknelerin bittiği alanda zaten görülüyor. Orası da Pattaya'nın en önemli, en güzel beachlerinden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun otobüsler, turlar park ettiler ve pier'e doğru, şeye doğru, iskeleye doğru, teknelere doğru yürüyüş yapıyor insanlar. Burası da meşhur Pattaya yazısının altı. Buralara kadar çıkarttım size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insanlar fotoğraf çektiriyorlar. En güzel yerden, en güzel açıyla size Pattaya'yı gösteriyorum. Evet arkadaşlar, biraz önce çok ilerideki o dağların, Pattaya'sı dağların eteklerindeydik. Size Pattaya'yı en tepeden gösterdim. Şimdi de aşağıya indim. Bakın tam böyle merkezdeyim, sentralin yanındayım. Burada bir polis ofisi var. Bir gün başınız bir şey olursa, sıkışırsa buraya gelebilirsiniz. Hemen sahilin karşısında. Şimdi ben yavaş yavaş böyle karşıya doğru geçeceğim ve size biraz böyle biçi de göstermek istiyorum. Tuktuklar geçiyor, görüyorsunuz. Yolcu çağırıyorlar. Beni de yolcu sanıyorlar. Bu paylaşımlı, kişi başı 30 baht veriyorsunuz. Siz istediğiniz bölgeleri var. Ona göre götürüyor. Nereye gitmek istediğinizi söylüyorsunuz. Hepsinin bölgesi var. İstediğiniz ulaşımı uyguna yapabilirsiniz. 30 bahta yani şu an, şu dönemde. Şimdi yavaş yavaş böyle karşıya doğru geçmeye çalışıyorum. İnşallah çarpılmadan. Dur bakalım. Çok hızlı sürüyorlar. Işık mışık da yok. Kafanıza göre böyle geçiyorsunuz. Evet, kurtardık paçayı, geçtim. Evet arkadaşlar, boylu boyunca plaj burası. Burada böyle davet ediyorlar içeriye. Fiyatları hemen göstereyim size. Aylık ha. Mesela 1000 bahta böyle paraşütle binebiliyorsunuz. This here how much? 30 minutes
Yarım saati 1600 bahtmış. Why? One Ha, person stay. one person. One person. No, all. Ha, 1600 I baht. have four Ha, people. ha. Yeah. 4 kişi olarak bölüşebilirsiniz mesela. Four people. Hep böyle yarım saatlik bunlar. 2000 baht, 1600 Yeah, baht. big. Bayağı bir... Just big and yeah, small. Yeah. Okay, thank you very much. Yes. Bayağı bir yüksek arkadaşlar. You wanna O see it? yüzden thank you very much. Okay. O yüzden bu paylaşımlı olarak kullanmanız daha mantıklı geldi bana. Çünkü fiyatı sana göre söylüyor, kişiye göre söylüyor yani bota göre söylüyor. Sen ona eğer tek bineceksen ciddi bir para ödemen lazım. O yüzden burada böyle paylaşımlı olması daha mantıklı geldi bana. Burada sahile yavaş yavaş böyle giriyoruz. Sahilde mangallar yanıyor arkadaşlar. Şimdi ben şezlong fiyatlarını falan da öğrenirim. Tabii mecbur değilsiniz. Böyle havlunuzu atıp plaja da böyle girebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi yatarak böyle yemek yiyor arkadaşlar. İçkiler, barbekü kurmuşlar. Yatarak böyle yemeklerini yiyorlar. Şezlonglarda uzananlar var. Eğer ben yok şezlonga şey yapmak istemem, para ödemek istemem, kendim havlu atıp da böyle bu biçim tadını çıkarmak istiyorum derseniz onu da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karşıda bir sürü insan böyle havlusunu atmış, güneşleniyor, denizin tadını çıkartıyor. Bunlar da böyle para vererek şezlongları kullanan insanlar. Hatta daha böyle ilerlerde şey var, daha çok böyle yerlerde yatan insanlar var arkadaşlar. Ama deniz güzel yani. Biraz önce buraya girmeden de bunlara binmenin ne kadar fiyatlar olduğunu gördüğünü söylediler. Burada bunları böyle kiralayıp muzları orada kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir sahili var. Ve bayağı da bir insan var. Denizleri de çok güzel. Buranın tadını çıkarmak için şehrin göbeğinde harika bir lokasyonda bu plaj. Pattaya Beach. Hemen Central Pattaya. Bizim biraz önce orada o taraftan geldik hatırlarsanız karşıdan karşıya geçerken. Polis istasyonu da hemen orada arkadaşlar. Hilton Otel'de Central Pattaya'nın üstünde. Hello. Hey. Bakın bu arkadaş galiba istiyor bir şeyler. Pazarlık yapacaklar. Evet arkadaşlar. Plajlarda böyle. Tabii bu Pattaya'daki şehir merkezindeki plajlar. Bunun gibi daha farklı, daha böyle güzel, binlerce yani bayağı bir plajı var Pattaya'nın bölgesinde. Buraya gelirseniz eğer dediğim gibi onları da araştırıp bulabilirsiniz. Birçok yer var. Güneşleniyorlar, gölgede yatıyorlar, uyuyorlar, yemek yiyorlar. İnsanlar dediğim gibi kurbağalar pişiyor. Kokonatlar kesiliyor. Burada kokonatları hazırlıyorlar. Bayağı bir kokonatı var bayanın. Boylu boyunca da böyle yiyecek alabileceğiniz standlar var arkadaşlar. Bakın patates kızartması yapmış. Nasıl yaptı onu öyle? Yani biz asla dışarıdan bir şey alıp yemedik. Çünkü bazı şeyler duyduk. Burada fare çok arkadaşlar. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz buraya Laos'tan geçtik biliyorsunuz. Önce Bangkok'a gittik. Bangkok'tan Pattaya'ya geçtik. Fakat Bangkok'un istasyonda indiğimizde trenle geldik. Koskocaman yani fareden daha büyük. Başka bir şeydi o. İnanılmaz büyük bir şey gördük böyle. Midem alt üst oldu. Onları gördüm ve duyduklarından sonra dışarıda asla bir şey yemedik. Hep böyle AVM'lerin içerisinde çok kontrollü onlar. O gibi yerlerde Türk restoranı da var, Alaturka. Orada yemeği tercih ettik ya da işte ne bileyim KFC, o gibi şeyler yedik. Çünkü yenmez yani. Bakın böyle kapları koyduğu yer var. Şimdi şöyle çaktırmadan size göstereyim. O siyah kabın içerisinde sular var. O suların içerisinden fare de gelip su içtiğini söylediler. Birisi söyledi yani. Sakın yemeyin diye. Belki de geçenlerde ben çok hasta oldum. Burnum falan hep yaralar vereler oldu. O Tayland'a ilk geldiğimde yediğim yerel yemekten de olabilir. Bilmiyorum. Bir enfeksiyon kaptım ben. Çok hasta oldum. İnanılmaz kötü günler geçirdim. Belki de o yüzdendi. Bilmiyorum. O yüzden hemen direkt kestik biz burayla ilgili yöresel yemekler yemeyi. Öyle arkadaşlar. Böyle bir bilgi vermek istedim size. Yani Pattaya'da Central'in içerisinde Central Pattaya diye büyük bir yer var. Alışveriş yeri.
Onun en üst katında yemek yerleri var. Orada Alaturka Türk restoranı var. Lahmacun ne bileyim her şey yapıyor. Oradan yiyebilirsiniz. KFC, McDonald's ne bileyim bu gibi şeyler var. Biz her sabah kahvaltıda çok güzel bir ekmekçisi var en alt katta. Oradan ekmek aldık, üçgen peynir aldık ne bileyim o gibi şeyler alıp bal, sıkma bal uygun çok ucuz. Onları alıp onlarla idare ettik. Bazen börek aldık. Kruvasan çok meşhur burada. Onları alıp yedik. Öyle arkadaşlar. Yoksa yani işimiz zor. Çok zor yani. O yüzden böyle idare ettik. Asya gezimizde böyle şeyler yaşadık. Börek yapılan yerlerde onları yedik. Tabi bazı bölgelerde mesela Luang Prabang ondan sonra Bang Vieng gibi yerlerde biraz zorlandık. Allah'tan orada Bang Vieng'de şey vardı. Irish Cafe. Orada şey yaptık, yedik. Şeyde de Luang Prabang'da da bir İtalyan restoranı bulduk. Makarnayla falan idare ettik. Sonra bir deniz gölün kenarında, hatırlarsanız göl kenarlarına falan da gitmiştik. Bir yer bulduk. Yani fena değildi aslında. Uygun da fiyatları. Orada da böyle hamburger o gibi şeylerle günümüzü geçirdik. Hayatımda üst üste yemediğim kadar burada kruvasan yedim. Yani her çeşidin peynirlisi, çikolatası, reçellisi her şeyini burada yedim. Yani Asya'da yedim. Yapacak bir şey yok. Acıkıyorsun. İçin dağılmıyor her şeyi. Onlarla böyle idare ettim arkadaşlar. Ama artık böyle Asya'da Pattaya ne bileyim birçok yeri gezdik. Birçok yerle çok özel bağlar kurduk, arkadaşlıklar kurduk. Yani buradan ayrılmak çok zor olacak. Bana şunu sorarsanız eğer bir gün Işıl mesela belli bir dönemden sonra buraya gelip burada yerleşir misin? Hangi bölgesini daha çok beğendin? Nerede yaşamak istersin ileride mesela? Dönem sürekli değil asla da öyle bir ay gibi falan. Nerede yaşamak istersin falan derseniz ben kesinlikle Luang Prabang. Bunu bir ayımı orada geçirmeyi çok isterim yaşlandığımda. Yani belli bir yaşa işte 60 yaş falan olabilir. O gibi yaşlarda biraz da yürüyebileyim. Onları çok isterim orada yaşamayı. Tam beni yansıtıyor. Huzurlu, sessiz, her sokak sanat gibi yapılacak güzel şeyler var. Ne bileyim orayı çok benim için özel bir yeri var. Gençken de böyle dağ sporları, su sporları, atik ve canlıyken de kesinlikle Vang Vieng'deki bütün sporları yapmak isterdim. Yani şimdiki şu yaşta da tabii mesela en tepeye dağlara çıktık. O uçakla resim çektirmek için dik yamaçlarda dağlara tırmandık. İnanılmaz zorlandım. Nefes nefese kaldım. Hafif de kilo var yani. Ondan sonra çok zorlandım. İşte dediğim gibi her şey gençken aslında daha güzel. Ben bütün gençlere sesleniyorum. Tabii ki okumak, eğitim almak çok önemli. Ama boş dönemlerinizde de yapabilirseniz böyle farklı yerlerde çok uyguna tatiller yapabilirsiniz, geziler yapabilirsiniz. Hayatınızda bu gezmeyi, farklı yerler görmeyi mutlaka yer verin bunlara. Çünkü inanılmaz güzel deneyimler, arkadaşlıklar, birikimler elde edersiniz. Hayatınızda çok güzel bir kazanç olur. Tabii yapabilirseniz yani bir uçak bileti kesiyorsunuz altı üstü. Bir de kalacak yerler falan ayarlıyorsunuz. Yeme içme uyguna çok yerler var. Bir şekilde idare edilir yani. Yeter ki karar verin de yola çıkın arkadaşlar. Gerçekten güzel deneyimler, birikimler elde edebilirsiniz. Şimdi size yavaş yavaş çevreyi göstermeye devam ediyorum. Dediğim gibi buralar arkadaşlar uçsuz bucaksız sahil. Şimdi tam böyle işte saat burada böyle 1:30-2 gibi arkadaşlar öğlen. Çok da sıcak. Bu sıcakta sizin için yürüyorum. Hem kendim de bayağı sabahtan beri yürüyüş yapıyorum. Size buraları gösterebilmek adına. Bakın böyle işte kaplar, kacaklar üst üste. Gel de yemek ye. Makarna yapmışlar. Boşları böyle üst üste koymuşlar. Hijyen olayı biraz sıkıntı burada arkadaşlar. Çok sıkıntı. Böyle sahil boyunca bu palmiye ağaçları, bu güzellik, doğal güzellik muhteşem. Şimdi şöyle yavaşça geri döneyim ben. Kapın kap. Hadi kap. Kadın poz verdi bana. Teşekkür ederim. Öyle işte arkadaşlar. Şeyi söyleyecektim size. Şimdi gündüz böyle gezdik. Evet. Akşamları burada böyle kızlar diziliyor arkadaşlar. Böyle bütün sahil boyunca süslenmişler. İşte müşteri bekliyorlar diyeyim artık. Bu kızların çoğu da buranın böyle köy yerlerinden falan geliyorlar arkadaşlar. Bunu öğrendim. Hatta bazen de babaları getiriyormuş motosikletle.
bu yol kenarlarına bırakıyor. İşte bir gelir elde etsinler de eve getirsinler diye. Bu duruma çok üzüldüm. Ya Tayland'da bunlar çok normal şeyler. Şaşırdım yani. Ve üstelik de yani polis merkezi de hemen şurada. Hiç kimse kimseye karışmıyor, bir şey demiyor. Herkes böyle relax takılıyor burada. Böyle inanamadım. Çok şeyler gördüm, çok şeyler öğrendim. Yani bizim kültürümüzden inanılmaz apayrı, bambaşka. Tabii çok farklı geldi. Aa diye dediğim anlarım çok fazla oldu. Türkiye'den mesela buraya gelip buralarda böyle gezen bir sürü insanlar gördüm. Şaşırdım. Eminim ki aileleri vardır onların da yani Türkiye'de. Biraz ilginç geldi bana açıkçası. Ve şunu da gördüm. Ben eşimi asla buraya yalnız göndermem. Yalnız göndermeyeceğim ileride. Kesinlikle. Onları da gördüm. Ben varım yanında. Eşimin mesela adamın elinden kolundan ısınmaya çalışıyorlar. Çok ilginçti yani o da. Evet arkadaşlar, gezinin sonuna geldik artık. Pattaya'dan ayrılıyoruz. Ama ayrılırken nereden ve nasıl şekilde gittiğimizi tabii ki sizinle paylaşmak istiyorum. Çok güzel günler geçirdik. Çok güzel yerler gördük hep birlikte. İnşallah videolarımı beğenmişsinizdir. Arkadaşlar Pattaya'da bus station yani otobüs terminalindeyiz. Hemen şuradan gördüğünüz bir numaralı yerden gideceğimiz yere bilet aldık. 131 bahta bizi Bangkok'a götürüyor arkadaşlar. Burada birçok bölge var ama bizim gideceğimiz bir numaralı yerde otobüs durağı. Onun için oradan aldık. Arkadaşlar eğer Pattaya'dan Bangkok havaalanına gitmek isterseniz onun bilet satıldığı yer daha farklı yerde. Hemen şu karşıda airport yazıyor. O küçük kulübenin yanında, oradan alıyorsunuz biletlerinizi. Bunda bilginiz olsun. Biz havaalanına direkt gitmeyeceğiz. Biraz da Bangkok'u gezeceğiz arkadaşlar hep birlikte. O yüzden otobüs durağına gitmeyi tercih ettik. Biz bekliyoruz. 16:20'de kalkacak otobüsümüz. Şimdi orada zaten yazıyor saatler, her şey. Çok kolay oldu. Çok da ekonomik oldu. Çünkü diğer ulaşım araçları, taksi falan işte driver'dan çağırmak çok zor. Yani zor değil, bayağı para ister. Biz de otobüsü tercih ettik. 131 lira bahta çok yani ekonomik 2 saatlik yolculuk için. Böyle arkadaşlar. Burada böyle banklar falan koymuşlar. İnsanlar işte sırası gelen, otobüsü gelen yolcu devam ediyor. Biz burada oturuyoruz. Buradan saatleri kontrol edip yolumuza devam edeceğiz. Size böyle kısa bir bilgi vermek istedim. Arkadaşlar bu arada Pattaya videoma burada son veriyorum. Kanalıma, yolculuğuma destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepinize gerçekten en derin sevgilerimi yolluyorum. Çok mutluyum. Her şey çok güzel gidiyor. Biraz da böyle Bangkok'u falan hep birlikte gezeceğiz. Oradan da tabii ki size sürekli olarak yayın yapmaya devam edeceğim. Her pazartesi ve cuma günleri YouTube kanalım Işıl Berotası'nda videolarım yayında olacak. Hep birlikte şu dünyayı gezmeye devam edeceğiz. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Pattaya'dan selamlar. Bay bay.